Merhaba. Bu hafta İsrail sinemasını konuşuyoruz. İsrail sineması başlığı altına inceleyebileceğimiz ilk çalışmalar Birinci Dünya Savaşı yıllarına denk geliyor. Bu dönemde Yakov Bendov'un Siyonist Hareket adına yaptığı çalışmalar var. O zamanlar Osmanlı yönetimi altındaki Filistin topraklarında Yahudiler için bir vatan kurulmasını hedefleyen Siyonist Hareket çerçevesinde çalışmalar yapılıyor. Daha sonra bu filmler Avrupa ve Kuzey Amerika'daki Yahudilere gösteriliyor. Buradan Filistin'e Yahudi göçünü sağlamak ve yapılan çalışmalar için kaynak toplanması amaçlanıyor. Çekilen filmlerde Siyonist harekete bağlı kurumlar tarafından destekleniyor. Geçen hafta hatırlarsanız Filistin sinemasında sinemanın gelişme ve sektörleşememe sebepleri arasında ekonomik yetersizlikleri göstermiştik. İsrail sinemasında ise tam tersine henüz ortada bir devlet yokken bile Yahudi sinemacıların kaynak bulmakta zorlanmadıklarını, İsrail sinemasının bu anlamda devamlı finanse edildiğini söyleyebiliriz. Başka bir önemli noktada 1800'lerin sonunda Siyonist hareketin yani Yahudilerin Filistin topraklarında bir vatan kurma düşüncesiyle sinemanın icadının ve gelişmesinin eş zamanlara rastlaması. Dolayısıyla yeni bir ulus inşa etme sürecinde sinemada aktif olarak kullanılıyor. Birinci Dünya Savaşı sonrası Yahudi sinemacılar Filistin topraklarına gelmeye başlıyorlar. Ve burada filmler çekmeye başlıyorlar. Başta Tel Aviv olmak üzere birçok büyük şehirde sinema salonları açılıyor. Gazeteler film eleştirileri yayınlamaya başlıyorlar. 1930'larla birlikte ise Nazi Almanyası'ndan Avrupa'da yükselen Yahudi karşıtlığından kaçıp Filistin topraklarına gelen Yahudi sinemacılar var. Dolayısıyla bu dönemde sinemanın oldukça hareketlendiğini, birçok kurmaca, belgesel ve haber filmi çekildiğini söyleyebiliriz. 1933 tarihli Aylak, Odet ve Filistin Öncüleri filmleri çekilen ilk uzun metrajlı kurmaca filmler oluyorlar. 1920 ve 30'ların sinemasında ulusal kurtuluş ortak tema oluyor. Çekilen filmlerde Filistin topraklarını işleyen, burada tarım yapan, işte yollar, evler inşa eden, toprakları bayındır hale getiren Yahudi yerleşimcileri görüyoruz. Dolayısıyla Yahudilerin elinde Filistin topraklarının yeniden adeta dirileceği ve kalkındırılacağı mesajı veriliyor. Çekilen filmlerde Filistinliler ya eli silahlı düşmanlar olarak gösteriliyor ya da hiç yokmuş gibi davranılıyorlar. 1948 yılında İsrail Devleti'nin kurulması sonrası 50'li yıllar boyunca sinema devlet kontrolünde kalacak. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası Siyonist kurumlara bağlı kalacak. 1950'lerde İsrail sinemasının sektörleşmesinin ilk adımlarını attığını görebiliriz. Yeni film stüdyoları kuruluyor ve dünyanın çeşitli yerlerinden bir araya gelen Yahudi sinemacılar yeni film şirketleri, bağımsız stüdyolar kurmaya başlıyorlar ve dolayısıyla bir özel sektörün bu dönemde oluştuğunu söyleyebiliriz. Çekilen filmlerin birçoğunda Arap yerleşimcilere karşı İsrailli askerlerin ve karakterlerin kahramanlaştırıldığını görüyoruz. 1960'lara geldiğimizde söz konusu kahramanlaştırıcı filmlerin gitgide azaldığını görüyoruz. Bu dönemde bir yandan Avrupa'da ortaya çıkan yeni dalga akımından etkilenen filmler var. Biçimsel denemeleri girişiyorlar. Öte yandan da dönemin öne çıkan filmleri Burekas filmleri olarak adlandırılan popüler komediler. Bu komedilerde genellikle farklı kültürlerden bir araya gelen Yahudiler arasındaki çatışmalar işleniyor. Bu filmler eleştirmenler tarafından pek dikkate alınmasa da yoğun ilgi görüyorlar ve çok fazla seyirciye ulaşıyorlar. 1970'lerin sonu ve 80'li yıllarla birlikte İsrail sinemasında politik filmlerin egemen olduğunu görüyoruz. 1973 yılında Yom Kippur Savaşı'nda İsrail ciddi kayıplar veriyor. Öte yandan sağcı hükümete karşı başkaldırılar yaşanıyor. Bunlarla birlikte dönemin politik filmleri yaşanan duruma, özellikle siyasi duruma karşı eleştirel bir üslup benimsiyorlar. Ordunun yüceltilmesi ve kahramanlaştırılması yerine evrensel insani değerlerin yavaş yavaş ön plana çıktığını görüyoruz. Filistinli karakterlere de eskisine oranla görece olarak daha anlayışlı bir şekilde yaklaşıldığını görebiliyoruz bu dönemin filmlerinde. 1990'lı yıllarla birlikte İsrail sinemasında odak yavaş yavaş günlük yaşama kaymaya başlıyor. Siyasi veya toplumsal sorunlar irdelense bile yaşanan olayların arka planında aktarılıyorlar. Önceki yılların aksine daha çok bireye odaklanan apolitik bir sinemanın olduğunu söyleyebiliriz bu dönemde. 2000'li yıllarla birlikte İsrail sinemasında yeni bir kuşak ortaya çıkıyor. Dover Kusashvili, Keren Yedaya, Ethan Fox gibi isimler toplumun yapısı ve çeşitlilikleri üzerine daha ciddi çalışmalar yapmaya başlıyorlar. Bu dönemden itibaren tek bir baskın akımdan veya görüşten söz etmek mümkün değil İsrail sinemasında. Bireyi ön plana alan çalışmalar da yapılıyor, politik çalışmalar da yapılıyor, toplumsal konulara eğilen çalışmalar da yapılıyor. Ancak uluslararası anlamda başarı yakalayan filmlerin daha çok politik konulara odaklanan filmler olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin Beşir Levars filmi Lübnan Savaşı'na odaklanan bir film. Bu da aslında batılı festival ve seyircinin doğulu sinemacıdan beklediği, ondan görmek istediği yerelliğin onu konumlandırmasının bir sonucu. En başından beri ortada bir devlet yokken bile Yahudi sinemacıların film yapmak için gerekli ekonomik desteği bulduğunu söyleyebiliriz. Bu da orta ve uzun vadede İsrail sinemasının sektörleşmesine ve çeşitliliğinin artmasına sebep oluyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde Yahudi sinemacıların bulunması, özellikle Amerika'daki, Hollywood'daki Yahudi sinemacıların da etkisi ve desteğiyle İsrail sineması etki alanını genişletiyor. Bütün bu etkenler İsrail sinemasının belli bir gelişim çizgisi yakalayabilmesini ve dünyada gitgide daha çok tanınan bir sinema haline gelmesini mümkün kılıyor.
İsrail sinemasından 3 film önereceğim. Bunlardan ilki 1964 tarihli bir film. Dönemin popüler Burekas filmlerinden biri. Efraim Kişon'un yazıp yönettiği bir film. Hatta onun bir oyununda akşamki oyun programında Tarla Kuşuydu Juliet oyununu Nazım'la beraber incelemiştik. Bu film Sallah Şabati filmi. İsrail'deki bir geçiş kampına getirilen Sallah Şabati isimli eğitimsiz bir köylü ve ailesinin yaşadıklarını konu alıyor. Ve ilk kez mizahi bir üslupla devletin yeni kurulan düzenin ve işleyişinin eleştirildiğini de görüyoruz. Aynı zamanda biraz böyle Yeşilçam, o dönemin Yeşilçam komedilerine de benziyor. Sallah Şabati filmi İsrail'in yabancı dilde en iyi film Oscar'ına aday olan ilk filmi oluyor aynı zamanda. Keyifli, eğlenceli bir komedi filmi olduğunu söyleyebiliriz. İkinci film 2003 tarihli Checkpoint filmi. İsrail işgali altındaki bölgelerde bulunan kontrol noktalarını gösteren bir belgesel. 2000'li yılların başında yaklaşık 3 milyon Filistinlinin işgal altındaki yerleşim yerlerinde bulunduğunu göz önüne alırsak bu kontrol noktaları da oldukça hareketli noktalar. Film bu kontrol noktalarında Filistinli yerleşimcilerin yaşadıklarını, İsrailli askerlerin onlara karşı genellikle çok keyfi tutumlarını mümkün olduğu kadar objektif bir dille yansıtıyor. Hatta filmin yönetmeni o dönem antisemitist olmakla dahi suçlanıyor. O dönemin günümüzde devam eden durumun gerçekliğini görmek açısından, işgal altındaki Filistin halkının yaşadıklarını görmek açısından önemli bir film olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü film 2017 tarihli Foxtrot filmi. Oğulları askerde olan bir ailenin ve askerdeki oğullarının yaşadıkları üzerinden bir hikaye anlatılıyor. Filmin hikayesiyle ilgili çok fazla bir şey anlatmak istemiyorum çünkü akışla ilgili ciddi spoiler içerebilir. Ancak filmin İsrail'in askerlik kurumuna dair çok sert eleştiriler getirdiğini söyleyebiliriz. Öte yandan filmde Lior Ashkenazi başta olmak üzere çok iyi oyunculuklar, çok iyi performanslar var. İsrail sineması ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.